Kanalıma hoş geldiniz. Minder düğmelerini yaptım. Yapıyorum, onu göstereceğim. Şöyle minderde düğme yoktu. Daha doğrusu sadece kılıfla vardı. Düğme de değildi. Biraz kaba düşüyor diye ben de düğme yapıyorum. Zaten koltuklar oldukça eskidi. Onu nasıl yapacağımı göstereceğim. Şöyle bu kameranın açısını ayarlayayım. Öncelikle düğmeyi şunları nereden aldığımı göstereyim. Şöyle bu televizyon LED lambası bozulmuştu. Değiştirmiştik. O yüzden bunları atmamıştım. Duruyordum. Onlardan çıkarttım. Ve şimdi bir de bu penyeden örtürdüğüm aynı kumaştan penye vardı. Onu aldım. Şöyle şunu içine koyuyorum. Siz bunu bulamayabilirsiniz. Yuvarlak bu şekilde ne bulursanız her şeyle yapabilirsiniz. Plastik kapaklarda bile yapabilirsiniz veya herhangi bir düğmeden de yapabilirsiniz. Yani bu sizin tercihinize. Bunu da televizyoncularda sorup verirler bedavada. Çünkü yanık bunları atıyorlar. O şekilde de olabilir. Şöyle bir turuncu renkte bir ip aldım. Şurasına biraz bırakıyorum. Sarıyorum. Şöyle düğüm atıyorum. Bağlıyorum. Tersten de yapıyorum. Bir tane de bu taraftan. Çünkü bunun çözülmemesi lazım. Kuvvetlice bağlı. Önemli olan burayı sıkı sıkı bağladıktan sonra çıkmaması. Bağladıktan sonra tekrar şu bıraktığım ipten düğüm yapıyorum. Onu da iyice yine sıkıyorum. Bir tane düğümle bırakmıyorum. Bu etapta şu kısımda kalıyor burada. Şöyle tutuyorum. Ben bu turuncu olduğu için turuncu bir deseni olsun diye. Siz kendi renginde kumaş bulursanız, ben bulamadım, uğraşmadım. O yüzden turuncu bir desen vermek istiyorum. Ben buradan ipi geçireceğim. Üstünden bir desen yapacağım. Rastgele bir desen yapmış olacağım. Alt tarafından iğneyi geçiriyorum. İpi bu şekilde üstünden atlatıyorum. Şurasına penye çok gerildiği için yırtılabiliyor. Ama siz kumaştan da yapabilirsiniz. Penye olması şart değil. Herhangi bir kumaştan olur. Penye biraz daha sıkı tutuyor. Burası biçimi torbalanmamış oluyor. Şimdi buradan tekrar şu taraftan geçiriyorum. Ne kadar yaparsınız, nasıl yaparsınız, o sizin tercihinize kalmış. Böyle. Şimdi bu iğneyi buradan geçirip şu ipleri topluyorum. Yoksa o tarafa bu tarafa yuvarlak olduğu için kayıyor. Şu iğneyle de döndürüyorum. Bir iki kere iğne oyası gibi düğüm attım ki kaymaması için. Şu en son bitirdiğimi de en arası açık olan taraftan geçiriyorum. Şu kısımdan çok mu puslu gözüküyor bilemiyorum. Gerçekten ona bakıyorum ama
Evet, bu tarafa getirdikten sonra yine şöyle bir düğüm atıyorum. İpi geçiriyorum. Bu şekilde düğüm attıktan sonra bir daha bağlıyorum. Siz kullandığınız iğne burada büyük iğne ise bununla olur. Aynı iğne ile devam edebilirsiniz ama bu büyük olmadığı için ben şunları olduğu gibi keseceğim. Şu şekilde fazlalıklarını alıyorum. Bu naylon ipleri çakmakla yakarsanız daha sağlam olabilir. Ben şimdi diğerini de yapacağım. 2 çift yaptıktan sonra mindere dikerken göstereceğim. Şu düğmemizi hazırlamış olduk. Şu ipi bağladıktan sonra eğer düğüm atmak zor gelirse sardıktan sonra şöyle iğnenizi koyun. İpi de bu tarafa alın. Şu iğneyi alttan verin. İpi üstünden şöyle 2 kere veya döndürdükten sonra iğneyi çekip alın. Ben şimdi şuradaki deseni göstereceğim tekrardan. Desen istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Nasıl yapacağınız? Şöyle dip tarafından iğneyi tekrar batırıyorum. Belki görünmemiştir diye. Bu taraftan geliyorum. Şuradan batırıyorum. Şu ipi çekerken nerede tutarsak o şekilde olur. Çekiyoruz. Bir daha yapıyorum bu taraftan. Fazla çektiğimizde ip penye çok nazik bir penye olduğu için yaralıyor. Böyle. Şimdi şu iplerin üçünü de alıp düğüm atıyorum ki ortasından o tarafa bu tarafa kaymasın diye. Şurada düğüm oluşturdum. Tekrar bunun dibine geliyorum. Şunları istediğiniz gibi ayarlarsınız. Çok önemli değil de zaten kumaşı uygun kullanırsanız böyle bir şeye de ihtiyaç olmaz. Siz olsanız ne yapardınız? Onu da yazabilirsiniz yorumlarda. Şöyle kesiyorum. Şimdi mindere dikmeyi de göstereceğim. Evet, biraz ortalık dağılıyor. 4 tane hazırladım. Şu küçük iğneyi kenara alıyorum. Şimdi büyük iğneyle şunları da kaldırayım. Bir tanesini aldım şöyle. Büyük iğnemi de aldım. Düğüm de yaptım. Şöyle düğüm attım. Batırıyorum. Şu ipli bölgesinde. Şöyle. Tekrar bir daha batırıyorum ve ipi sarıyorum. Ya bu düğmeler hazır da satılıyor. 3 liraya 5 liraya hazır düğmeler de var. Ama ben uğraşayım dedim. Hazıra konmayayım dedim. Siz de gerek duyarsanız, yapmak isterseniz şöyle mideni ortalıyoruz. Batırıyoruz. İğneyi arka tarafından
çıkarıyoruz. Şöyle içerideki elyaflar biraz tutabiliyor. Arasında boşluk bularak çıkarıyoruz. Arka taraftan şöyle gelmiş oldu. Şimdi döndürüyoruz. Diğer taraftan da yine şunu bu işte hazır alsanız da nasıl düğmeyi dikeceğinizi eğer bilmiyorsanız, biliyorsanız zaten sorun yok. Sizler nasıl yapıyorsunuz onu anlatırsınız yorumlarda. Eğer bilmiyorsanız da bilmiş olursunuz. Şunu tekrar bak, ikinci düğmeyi taktım, arkaya tekrar dönüyorum. Farklı şekillerde yapan vardır belki ama ben bu şekilde yapıyorum ve gayet de kolay oluyor. Yalnız bu elyaftan iğneleri geçirmek hali zor oluyor. İşlemiyor. Evet. İğnemi aldım. Şuradan şu ipi düzgün bir şekilde olduğuna baktıktan sonra şöyle serbest bırakıyoruz ve bu taraftan şöyle ayarladıktan sonra ipi şuraya bastırıp ipi çekiyoruz. Bastırıp ipi çekiyoruz. Tamamen geldikten sonra basılı haldeyken şuraya biraz döndürüyoruz ipi ve yine aynı metotla şu ipi içinden geçiriyoruz, düğüm atıyoruz, çekiyoruz. Bir de bu taraftan yapıyoruz, içine alıyoruz ve çekiyoruz. Şu içinde ipi düğüm yapmış oluyoruz. Sonradan da bu iğneyi ben böyle batırıyorum. Rastgele batırıyorum. Biraz bastırarak ipi kesiyorum. İp de içeride kalmış oluyor. Bir tanesini bu şekilde yaptım. 2 tane yapacağım zaten. Aynı şekilde dikeceğim düğmeyi. Evet, minderlerim böyle düğmelerini diktim. Biraz örtüler biraz tabii ki istediğim şekilde değil ama yine de güzel olmuştur. Şöyle. Evet, Seba da baş köşeye oturmuş. Oynamak istiyor. Oynayacağım. Evet, umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın. Kanalımı izlemeye devam edin. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız bize ilham veriyordur. Beğeniler, yorumlar çok önemli. Abone olursanız memnun olurum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.